Şimdi bu videoyu izleyenler abi bu ne biçim çizgi dizi veya Allah Allah böyle bir çizgi dizi mi varmış diyecektir. Sakin olun arkadaşlar, bu çizgi dizi şu anlık ülkede yayınlanmasa da yurt dışında yayınlanmış ve sadece bir bölüm yapılarak bölüm başlangıcı yapılmıştır ve yatırımcı toplayarak 2023 ila 2024 yıllarında yayınlanması için onay almıştır. Yani evet arkadaşlar, bu çizgi dizi onaylandı ve geliyor. Bu çizgi dizinin ana hikayesine başlamadan önce bazı bilgileri vermek istiyorum sizlere. Bir kere artı 18, küfür, cinsellik, ahiret inancı, toplum psikolojisi, teolojik yani tanrı bilimine dayanan çok derin bir hikayesi var. Bunları nereden biliyorsun diyecek olursanız da çizgi dizideki arka plandaki yazılar, kurulan cümleler ve daha birçok ayrıntı ile bizlere aktarılmakta. Kısacası bu çizgi diziyi anlamak aynı zamanda Siyah Şapka'yı anlamakta büyük bir etkisi olacaktır. Çünkü teoriler deli gibi aklımda çalışıyor. Zaten birazdan ne demek istediğimi de anlayacaksınız. Bu yüzden bu videoların daha fazla gelmesi için bu videoyu 1000 beğeni istiyorum. Ayrıca ülkelerin ve birçok konuda belgesel tadında videolar yaptığım Bilinmeyen Dünya adlı YouTube kanalıma bakabilir, tarih ve mitoloji videoları yaptığım Geçmişin Sırları kanalıma bakabilir, Twitch kanalım olan Masalcı Dede'nin Diyarı üzerinden yapmış olduğumuz canlı yayınlara katılarak hem bizlerle eğlenebilir hem de bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sizlerle sohbet ve teoriler konuştuğum Masalcı Dede'nin Diyarı Discord sunucuma gelerek sen de bu atmosferi soluyabilirsin. Bu arada bana maddi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, kanalıma ve Hazbın Otel'in asıl hikayesi adlı videoma hoş geldiniz. Hazbın Otel, YouTube'da Viv Zibop tarafından sunulan bir çizgi dizidir. Olaylar cehennemde geçmektedir ve karakterler eskiden insan olan şeytanlardır. Her yıl cehennemdeki nüfusu azaltmak için melekler gönderilmektedir. Asıl hikaye şeytanları kötülükten iyiliğe çekmek için bir otel işletmesi ve geçen olayları anlatmaktır. Şimdi azıcık karakterlere, sonra teorilere bir bakalım. Charlie cehennemdeki diğer şeytanların aksine daha çok iyiliğe yönelik ve sevecendir. Charlie cehennemde doğup büyüdüğü için gerçek dünyadan gelmemektedir ve kendisi cehennemin prensesidir. Otel fikri de tamamen ona aittir ve nedeni cehennemdeki şeytanları iyiliğe yöneltmek istemesidir. Bir haber programında röportaj yaparken bu fikri aşağılanmıştır ve bu çok normal çünkü cehennemdesin, yani kimsenin artık iyilik yapacak hali yoktur. Veggie, oteli işletenlerden birisi de Veggie'dir. Kendisi hakkında çok fazla bilgi yok ama Charlie'nin yakın arkadaşlarından biridir ve ona destek olmaktadır. Alistair'dan fazla hoşlanmaz çünkü gücünü ve geçmişteki yaptıklarını bilen nadir insanlardır. Alistair, cehennemin en güçlü şeytanlarından birisidir. Alistair yaptığı kaos ve kıyametten sonra şeytanlar onu radyo şeytanı olarak isimlendirmişlerdir. Veggie ona güvenmese de otele yardım etmek istediğini söylemiştir. Saf kötülük neden böyle bir şey istesin ki? Birçok teoriye göre 1. Dünya Savaşı'nda öldüğü söylenmiştir. Ama Wikis'inde köpeklerden korktuğunu söylediği için kuduzdan dolayı ölmüş olabileceği düşünülmektedir. 666 programı, isminden de belli olacağı üzere cehennemin haber programıdır. Bunu koymak istedim çünkü 1. bölümün büyük bir kısmı burada geçmektedir ve muhtemelen geri kalan bölümlerde de küçük televizyon kısımlarında geçecek. Haberin sunucuları Katie ve Tom, Charlie ile olan röportajda Katie Charlie'yi aşağılamıştır ve fikirlerinin saçma olduğunu söylemiştir. Bu yüzden de iyice bir kavga etmişlerdir ve Tom nedensiz yere yanmaya başlamıştır. Charlie'nin annesi ve babası hakkında da oldukça farklı teoriler var. Lilith annesi ve Lucifer da babasıdır. Lilith ve Lucifer dizide sadece bir kısımda gösterilmiştir. O da Alistair'ın tabloyu incelediği andır. Lucifer'ın Alistair ile bir bağlantısı olduğu tahmin edilmektedir. Charlie cehennemin prensesi ise Lucifer kralı, Lilith ise kraliçesidir. Büyük ihtimalle de bu böyledir. Lucifer'ın birçok güçlü şeytanla arası olduğu da ayrıca bilinmektedir.
Şimdi gelelim cafcaflı kızma. Melekler ve cennet. Bunun üzerine birçok teori bulunmakta. Melekler her yıl cehenneme gelip nüfusun yarısını öldürmekte. Charlie'nin bu hayır işini yapmasının nedeni şeytanları cennete göndermek istemesi olduğu tahmin edilmektedir. Çünkü dizinin başındaki müzikalde Charlie'nin şarkısında "At the end of the rainbow there is the happiness" yani gökkuşağının sonunda bir mutluluk var diyor. Orası büyük ihtimalle cennettir. Ayrıca meleklerin kullandığı silahlar yani mızraklar sayesinde cehennemde ölen şeytanlar geri getirilemiyor deniyor. Yani cehennemde başka türlü ölseniz geri dönebiliyorsunuz, meleklerin silahları tarafından öldürüldüyseniz geri dönemiyorsunuz. Tabii bu sadece bir teoridir, daha fazla ayrıntı zaman içerisinde çıkacaktır. Meleklerin silahları yasa dışı şeytan marketlerinde sonradan satılmaya da ayrıca başlanmıştır ve bir yılın dolmasını göstermek için de bir sayaç bulunmaktadır. Meleklerden korunmak için şeytanlar evlerine kapanmakta. Bu teoriye göre cennet kilitlenmiş ve bu yüzden kimse de gidememektedir. Dizide bir tanrı bulunmakta ama kimse bir şey bilmemekte. Şimdi bu animasyonu izleyenler de fark etmiştir ki karakterler tıpkı Siyah Şapka gibi ruhsal anlamda anlaşmalar yapıyor, şekiller değiştiriyor, ekranda bozulmalara neden oluyor, portallar açıp kapatabiliyorlar. Tüm bunları görünce benim de aklıma ilk olarak Siyah Şapka geldi. Çünkü neredeyse aynı özellikleri sergiledikleri gibi tek amaçları da kötülük. Belki de Siyah Şapka daha önce cehennemde yaşamış, bir şekilde tam olarak bilinmese de dünyaya gelmiş veya kovulmuş veyahut oradan kaçmış olabilir. Böylelikle kötülüklerine dünyada devam etmiştir. Bu arada Siyah Şapka hakkında fikriniz yoksa bir sürü video yaptım. Hemen izleyerek ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız. Şimdi anlamadığımız birkaç husus var. İnsanlar ölünce cennete ve cehenneme gidiyor ve cehennemde kötüler belirli süreyle nüfusu azaltılıyor. Neden azaltılıyor derseniz sanırsam fantezi olacak ki zaten bu ruhların yaşamasına gerek yok. İlginçtir ki bu cehennemin kralının kızı bu canlılara iyilik yaparak cennete göndermeye çalışıyor. Bu da demek oluyor ki cehennemdeki canlılar saf kötü değil, içlerinde iyilik de var. İyilik varsa da umut da vardır. İşin garibi bu kraliyet kızı nasıl iyi olabiliyor bilmiyorum ama alimden zalim, zalimden alim doğar demişler. Herhalde bu da onun gibi bir şey olabilir. Diğer bir teoride ise karakterlerin üzerindeki semboller. Yani tüm karakterlerin çok ilginç tasarımları var. Birkaç karakterin üzerindeki kalpleri olduğunu ve nasıl göründüklerine dikkatli bakın. Ve tüm karakterlerin bu küçük semboller temasının devam ettirdiğini fark etmiştim. Sembollere şeytanın günahlarının eşlik ettiğine inansam da örneğin videolardaki görsellere bir bakın. Alistair'ın kafasında parlayan bir X var. Ayrıca burada da görünmekte. Görünüşe göre X gücünün çoğunu kullanırken ortaya çıkmakta ve bu tesadüfi bir X işareti olduğunu da zannetmemekteyim. Aynı zamanda başka kimin parlayan kırmızı bir X'i var dersiniz, orada Veggie'nin ve bu da rastlandı mı? Bence hayır. Veggie ve Alistair daha şiddetli karakterlerdir. Bu yüzden X sembolünün gazabı temsil ettiğine inanmaktayım. Cherry Bomb'un da bir X'i var ama bunun nedeni muhtemelen bir şeyleri patlatmayı sevmesi ve sürekli savaşlara giriyor gibi görünmesidir. Eğer bu sözde X sembolünün ana günahına sahip herhangi bir karakter muhtemelen gazabı simgelemesidir. Anladığım bir sonraki sembol ise kalptir. Angel'ın başının arkasında, Cherry'nin omzunda, Travis'in gözünde ve benzeri birçok kalp bulunur. Kalp sembolünün şehvetle ilişkili olduğuna inanmaktayım. Bu Cherry'nin omzunda neden küçük bir kalp olduğunu merak etmeme neden olmuştur aslında. Eğer Cherry'nin ana günahı gazap olsaydı, gözündeki X'i açıklarsa nasıl bir şehvet sembolüne sahip olabilirdi? Bu bana karakterlerin tüm günahları için sembollere sahip olabileceğini de ayrıca düşündürmekte. Ama eğer durum böyle olsaydı Angel'ın da bir yerlerde bir X'i olduğunu düşünebilirdik. Muhtemelen tüm kişiliğimi mahvediyor cümlesinden de bu sözden bir şeyler çıkarabiliriz. Daireler de bir ortak semboldür. Neyi temsil ettiklerini anlayamadım ancak birçok karakterin, örnek Charlie'nin, Angel'ın, Niffy'nin üzerinde daireler vardır.
Bence karakterler daha olumluysa olabilir mi bilmiyorum. Ya da belki de gizlice kötü olan karakterlerini gizlediklerine dair bir işarettir. Charlie günah işlediği için cehenneme gitmedi. Orada doğdu. Ama günah sembolleri geliştirmesi mümkün müdür? Hayatta şehvet duyup sonra da cehennemde gazaba uğramaya başlarsanız bir de X alır mısınız? Cherry'nin iki farklı sembolü acaba böyle mi? Kendi teorim hakkında o kadar çok sorun var ki bu oldukça kafa karıştırıcı arkadaşlar. Belki hiçbir şey anlamamış olabilirsiniz ama gerçekten çok komplike. Husk'in kanatlarına baktığımızda tüm bu sembollerin olduğunu zaten görüyoruz. Ve o bir kumarbaz. Ve tüm bu kartları temsil ettiğini bizlere işaret etmekte. Bu yüzden günahının sembolleri mi yoksa çok kumar oynadığını gösteren işaretler mi olduğunu çözmek çok zor. Bu da muhtemelen bir günahtır ancak genel günah sembollerinin deşifre edilmesi şu an için çok zordur. Karakterleri biraz daha yakından inceledikten sonra birçoğunun çizgileri var. Örnek meleklerin, Alistair'ın, Husk'ın ve diğer karakterlerin. Bence çizgiler muhtemelen günah gururunu temsil edebilir. Angel çok ukala biri. Alistair diğer insanlardan daha iyi olduğunu düşünüyor ve Sir tüm cehennemi fethedebileceğine inanıyor. Husk'ın buna uyup uymayacağına emin değilim ya da Angel veya Sir hakkında bilmiyorum ama kıyafetlerinde olduğu için günah sembolleri olarak sayılır mı bilmiyorum. Belki onlar günah sembolleri de değildir ama belki de desenler sembolizmdir. Yani kıyafetlerinizde çizgi varsa çizgiler tembellik anlamına gelebilir. Çünkü Husk tembeldir. Ancak çizgilerden de çok emin değilim. Husk için şerit teması devam ederken ve ana günahı muhtemelen tembellik olduğundan durum böyle olabilir. Diğer günahları incelesek de bunları çok fazla anlayamadım ancak oburluk, açgözlülük, tembellik, kıskançlık ve gurur hangi semboller altına düşer bilmiyorum ve bu tarz karakterleri daha görmedik. Ayrıca gözlerin sık sık göründüğünü de fark ettim. Sirpe'nin kuyruğunda gözler, Alistair'ın mikrofonunda bir göz bulunmakta. Kanepeler ve arabalar gibi rastgele şeylere de bakan gözler mevcut. Gözler cehennem gibi bir şey midir? Yoksa aynı zamanda bir şeyi sembolize etmeleri mümkün müdür bilmiyorum. Bunlar şu anlık bilinmeyen unsurlardan sadece birkaçı ama yayınlandığında efsanevi bir çizgi film izleyeceğiz. Orası kesin. Bu yüzden yorumlar kısmında fikirlerinizi çok merak ediyorum arkadaşlar. Yazarsanız sevinirim. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.